duruşunu sizler de görün istedim. Şimdi bu çantamda neler yaptım hızlıca bahsedeyim. Daha sonra yapım aşamalarına geçelim. Çantam 350 gram ağırlığında ve medium boy diyebiliriz arkadaşlar. Bu çantayı aslında dilerseniz küçültebilirsiniz veya biraz daha büyüğünde çalışabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Çantamı 4 ana renkten oluşturdum arkadaşlar. Rafya ip kullandım. Siz dilerseniz kağıt ipten yapabilirsiniz, makrome ipten yapabilirsiniz. Farklı alternatiflere gidebilirsiniz. Yani bu model gerçekten her tür ipe uyumlu bir model. Yani fıstık tekniğini kullanıyoruz. Ben burada aslında 4 ana renk kullandım. Siz dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. Tek renk de çok güzel oluyor. Daha önce beni takip edenler bilirler. Bunun bir küçük boyunu çalışmıştım. Onu böyle kolumda taşıyabileceğim şekilde daha kısa saplı yapmıştım arkadaşlar. Bunda biraz daha uzun sap çalıştım. Aslında videoda biraz daha uzun boyunu anlatıyorum. Ama çalışmamı tamamladıktan sonra sapları dikerken üzerimde fit ettim ve biraz daha saplarını kısalttım arkadaşlar. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Yani benim kullanabileceğim boyuta getirdim. Ama siz dilerseniz biraz daha uzatabilirsiniz veya daha kısa da çalışabilirsiniz. Malzeme olarak rafya ip kullandığımı söylemiştim. Milano Rafya'nın Koreka serisindeki rafyasını kullandım. Yıkanabilir, ütülenebilir bir rafya. 4 tane renk seçtim. Bu 4 renkten birer bobin yeterli geldi. 100 gramlık bobinler şeklinde satılıyor. Yani her bir renkten 100 gram yeterli geliyor. Ve toplam çantamın şu anki ağırlığı yaklaşık 350 gram arkadaşlar. Kapağımı ise bakın düz renk çalışmayı tercih ettim. Çünkü biraz daha göz yorsun istemedim. Daha böyle hareketli bir çanta olur diye düşündüm. Bir de şu aksesuarı göstereyim. Bakın şöyle çevirerek açılıyor. Ve daha sonra yine çevirerek kapanıyor arkadaşlar. Çok şık bir aksesuar gerçekten. Ama siz bu aksesuardan bulamazsanız iç taraftan mıknatıslı kapamalar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Veya böyle deriyle uzatılan kapamalar var. O da çok şık olur diye düşünüyorum. Onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de son olarak tabanıma değinmek istiyorum. Bu taban gerçekten özel bir taban arkadaşlar. Yani ben aslında bu tabanı oluştururken normalde aslında sık iğneden yapmayı planlıyordum. Daha sonra dedim ki biraz daha bütünlük olsun diye neden fıstık taban çalışmayayım diye düşündüm. Belki daha önce hiçbir yerde görmemiş olabilirsiniz. Ben hiç görmedim. Yani tamamen kendi sayılarıma ve başlangıç zincirine göre oluşturdum. Nasıl bir taban çalışıyoruz? Oval bir taban çalışıyoruz. Fıstık tekniğiyle oluşturuyoruz. 3 sıra taban çalışıyoruz. Ve uzunluğumuz 30 santim, genişliğimiz 10 santime ulaşmış oluyor. Çok standart ve ideal bir taban. Bu tabana göre farklı çantalarda oluşturabilirsiniz. Yani sizin için gerçekten video içerisinde çok farklı püf noktaları, farklı tekniklerden bahsettim. Kapak da keza o şekilde adım adım izlerseniz gerçekten çok farklı püf noktaları anlattım. Gövdede de arttırma eksiltmelerimiz var. Kademe kademe eksiltmelerimiz var. Sapta da keza o şekilde. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama gerçekten dolu dolu bir video. Zaten videom çok uzadı. Çantamın boyutlarından söz edecek olursam şu genişliğimiz yaklaşık 36-37 santim. Yüksekliğimiz 20 santim. Sapımın toplam uzunluğunu ben 54 santim olarak çalıştım. Şu ara boşluğunda 22 santim arkadaşlar. Bakın bir kez daha göstereyim. Sap uzunluğum gayet ideal. Yani tam benim kullanabileceğim şekilde çalışmış oldum. Ama siz dilerseniz farklı şekillerde, farklı uzunluklarda çalışabilirsiniz. Evet, bu şekilde arkadaşlar ben gerçekten çok sevdim ve severek kullanacağımı düşünüyorum. Eğer siz de yapmayı düşünüyorsanız beni Instagram sayfamdan etiketlemeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve yorumlarda bulunabilirsiniz. Bu beni mutlu edecektir. İsterseniz artık çantanın yapım aşamalarına geçelim. Evet, şimdi birazdan tabanla başlayacağız. Bakın şöyle bir taban uygulayacağız. 1, 2, 3. 3 sıradan oluşan bir taban uygulayacağız. 30 santim uzunlukta ve 10 santim genişlikte bir taban çalışmış olacağız. İlk sırayı sık iğne ile başlayacağız. Daha sonra hemen modelimizi oluşturmaya başlayacağız ve 3 sırada bu tabanı yakalamış olacağız arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir örme planı çıkarttım arkadaşlar. Şöyle gözüküyor mu? Bunun ekran görüntüsünde almanızı istiyorum. Yani tabii ki videoyu seyretmeniz gerekecek ama önden
bu örgü planını vermek istedim. Şimdi burada şöyle bahsedeyim. İlk önce tabanımızı yapacağız. Daha sonra bir sıra düz öreceğiz. Daha sonra artışlarımız olacak. Daha sonra eksiltme bölümümüz olacak. Özellikle önemsediğim konu eksiltme bölümü. Biraz farklı yaptım. Yani bir anda eksilsin istemedim. Kademeli bir eksiltme yaptım. Ve toplam 17 sırada şu gövdemizi bitireceğiz arkadaşlar. Yani taban dahil 17 sıra. Sadece gövde olarak söyleyecek olursak toplam 14 sırada bitirmiş olacağız. Şöyle boyutlarını da vermiş olayım. Bakın. Şöyle gövdeyi ölçecek olursam yaklaşık 19-20 santim arasında. Şu ağız kısmı da şöyle 32 santim. Şu en geniş kısımda şöyle ölçecek olursak yaklaşık 37 santim gibi bir ölçüde. Yani orta boy diyebiliriz. Çok küçük bir çanta değil. Kullanışlı güzel bir çanta yapıyor olacağız. Evet, şimdi isterseniz artık tabanla başlayabiliriz. Evet, bu çantamda kullanacağım rafyalarımın renkleri bu şekilde. Sıralamayı şu şekilde yapacağım. Siyahla başlayacağım. Bir sıra siyah, bir sıra krem, bir sıra kahverengi, bir sıra da bal rengi kullanacağım. Bunları kaldırıyorum. Tabanımın ilk sırasını siyahla başlayacağım için net anlaşılmayacağını düşünüyorum. Başlangıcı makrome iple göstereceğim. Ben şimdi 40 adet zincir çekeceğim. Artı 1 adet zinciri de dönüş için kullanmak üzere ekstradan çekeceğim. Her zamanki yöntemimle başlayacağım. Biliyorsunuz şöyle uzunca bir parça ayırıyorum ipimden. 40 adet zincir yetecek kadar ve bir kilitle başlıyoruz. Şimdi bu yöntem şöyle bir yöntem. Ayırmış olduğumuz ipten tığımızın üzerine doluyoruz. Şu şekilde bakın doladım bir kez. Daha sonra gelen ipten alıyoruz ve şu 2 tane ilmekten geçiriyoruz. Çok sıkı yapmıyoruz. İlk zincirime sarı renkli belirleyicimi takıyorum ve aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. İpimden tığıma doluyorum. 2 tane var. İkisinden geçiyorum. İpimden tığıma doluyorum. 2 tane var. Şöyle geçiriyorum. Çok sıkmıyoruz. Çünkü çok sıkarsak ilk sıra gerçekten zorluyor. Doluyorum bir kere. Bakın ipimden alıyorum, geçiriyorum. Doluyorum. İpimden alıyorum, geçiriyorum. Bu şekilde bu yöntemle toplam 40 adet zincir çekip geliyorum. 40 adet zincirimi çektim. Şöyle sayıyorsunuz tepeleri. Şimdi 40 adet zinciri çektikten sonra artı bir zincir çekiyoruz demiştim. O zinciri şu şekilde çekeceğiz. Bakın şöyle çekiyoruz. Ve buraya kırmızı belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi bir sıra sık iğne yapmaya başlayacağız. Bakın. Ön yüzüm şurası. Tepeleri görüyorsunuz. Şöyle çevirdiğiniz zaman burada bir lob daha var. Biz şuraya sokacağız. Bakın şu noktalara, şu noktalara, şuradan. Yani şu ön yüzün sol lobuyla arka lobu birleştirerek o şekilde şuralara tığımızı sokacağız. Şimdi şu şekildeyim. Hafif şöyle çeviriyorum. Ve bakın şu 2 tanesine tığımı sokup bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra şuradaki 2 tane loba sokuyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Şuraya tığımı sokuyorum. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Dördüncü sık iğnemi yaptım. Bakın şu ön lob ve arka lobun arasına giriyorum. Ve sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum ve şu sarı belirleyicinin önüne kadar geliyorum.
Burada 39 tane sık iğneniz olması gerekiyordu. Çünkü 3'ün katı olarak yerleşecek benim fıstıklarım. Burada demek ki 13 adet fıstık yerleşecek. Şimdi bu dönüşü yapacağız. Daha sonra burası da 39 tane sık iğne olması lazım. Eşit bir şekilde 13 fıstık yerleşecek. Şimdi bakın, ilk zincirime ben sarı belirleyiciyi takmıştım. Şimdi o bölgeye şöyle tığımı sokuyorum. Çıkartalım bunu. Bakın şöyle tığımı soktum. Ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu birinci sık iğneye belirleyicimizi takıyoruz. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde. Buraya bir şey takmayacağım. Aynı boşluğun içine üçüncü sık iğnemi yapacağım. Böylece bakın 1, 2, 3 tane sık iğne ile dönüşü tamamlamış oluyoruz. Üçüncü sık iğneye de belirleyici takıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Bakın benim ortak noktam şurası. Yani şu ve şu kanada, şu ve şu kanada batacağım. Devam ediyoruz. Burası ortak noktam. Şimdi batacağım nokta şurası. O yüzden çok sıkı yapmayın diyorum. Zorlanmayın diye. Şöyle battım. Ve bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu karşı kenara başlamış olduk. 39 adet yapacağız. Bu ilki. Tekrar batıyorum. İkinci sık iğnenin tepesine. Bakın şuralara batıyorum. Bakın. Şöyle batıyorum. Ve yine sık iğne yapıyorum. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 39 adet sık iğne yapıyoruz. Yani zincirimin son tepesi. Buraya da batacağım. Daha sonra yine burada kırmızı belirleyicinin olduğu noktaya 3 adet dönüş için sık iğne yapacağız. Bakın sıra sonuna geldim. Sonuncusunu beraber yapalım istedim. Bakın şurada bir tepem daha var. Orayı da yapacağım. Bakın şöyle batıyorum. Her iki tarafta da 39 adet sık iğnem var. Bu köşeye 3 tane yaptık. Şimdi bu köşeye de 3 tane yapacağız. Bakın şuraya batacağız şimdi. Şöyle tığımı sokuyorum. Bunu çıkartıyorum. Ve ilmek alıp bir adet sık iğne yapıyorum. Şimdi bu birinci sık iğnemize yine belirleyici takalım. Bu defa kırmızı takıyorum. Şimdi aynı noktaya tekrar ikinci sık iğne yapıyorum. Buna hiçbir şey takmıyorum. Aynı noktaya üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Ve buraya da aynı renk belirleyici takıyorum. Şimdi artık fıstık modelimize başlayacağız. Nasıl yapıyoruz? Şimdi bakın. Şurası benim ilk sık iğnemdi. Burası ikinci sık iğnem. 2 tane tepe var. Şimdi bu birinci tepeyi atlıyoruz. Yani buraya batmıyoruz. Şuraya batıyoruz. Bakın şuraya batacağız. Şimdi oraya batıp şöyle bir kaydırma yapıyoruz. Yani burada bir ilmek boşluk yaratıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada da aynı şeyi yapacağız. Yani gövdedeki fıstıkları yerleştirdikten sonra dönüşe geçmeden burada da bir sık iğne bırakacağız ki sıkışıklık olmasın diye. O yüzden burada bir sık iğne atlamış olduk. Şimdi bir tane zincir yapıyoruz ve şurayı şöyle biraz uzatıyoruz. Çok fazla değil. Şöyle tutuyoruz. Şimdi şu noktaya batacağız arkadaşlar. Şöyle ipimizi doluyoruz. Bu kaydırmanın yaptığımız o boşluğa şöyle tığımızı sokup ilmek alıyoruz. Bakın 3 tane var.
Bir kez daha doluyorum, sokuyorum, ilmek alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir kez daha doluyorum, sokuyorum. Şu şekilde 7 tane oldu. Şimdi bu 6 tanesini bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Şimdi şu hariç 6 tanesinden geçiriyorum şu şekilde. Daha sonra bunu geçiriyorum. Ve ilk fıstığımı yapmış oluyorum. Burada fıstıklar arasında, yani aynı grup içerisindeki fıstıklar arasında bir adet zincir çekiyoruz. Şimdi aynı boşluğa ikinci fıstığımı yapacağım. Aynı boşluğa sokuyorum. Şu şekilde 3 tane var. Tekrar sokuyorum. 5 tane oldu. Tekrar sokuyorum. 7 tane oldu. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 6 tanesinden çekiyorum. Daha sonra bu ikisinden çekiyorum. Ve ilk fıstık grubumu oluşturmuş oluyorum. Şimdi ikinci fıstık grubuna, ikinci ikili fıstık grubuna geçmeden arada bir zincir çekmiyoruz. Hiçbir şey çekmeden bu şekildeyken ipimizi doluyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye soktum. Bu şekilde bakın 3 tane var. Tekrar doluyorum, alıyorum. 5 tane var. Tekrar doluyorum, alıyorum. 7 tane var. Şimdi şu altısından geçiyorum ve ikisinden geçiyorum. Şimdi bu iki fıstıktan oluşuyor. Aradaki fıstığa ne yapıyorduk? Zincir çekiyorduk. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Aynı noktaya yine 3 defa girip çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Toplam 7 tane var. Şu 6 tanesinden geçiriyorum. Daha sonra ikisinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde fıstıklarım oluşmaya başlıyor. 2 sık iğne arayla yapıyoruz arkadaşlar. Fıstıklar arası geçişte zincir yapmıyoruz. Sadece ipimizi doluyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye tığımı soktum, çektim. Sokuyorum, çekiyorum. Sokuyorum, çekiyorum. 6 tane var. 6'sını çektim. Yani burada 6 var. Toplam 7 vardı. Şimdi 2 kaldı. 2 tanesinden şu şekilde çekiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Araya bir zincir çekiyoruz. İpimi doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Sokuyorum. İlmek alıyorum. Tekrar sokuyorum. İlmek alıyorum. Toplam 7 tane var. Şu 6 tanesinden geçiriyorum. Daha sonra ikisinden geçiriyorum. Bakın çok muntazam oluyor. Makrome ile de güzel oluyormuş bu arada arkadaşlar. Yani sonunda makrome sayılar aynı olduğu için hem makromenin ölçüsünü veririm size hem de rafyanın ölçüsünü veririm. Böylece belki makrome ile yapmak isteyenler de olur. Şimdi yeni bir fıstık grubuna geçiyoruz. İpimi doladım. 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncü sık iğnenin tepesine batıyorum. 2, 3. 3 defa da çıkıyorum. 6 tanesinden şöyle beraber çıkıyorum. Daha sonra ikisini şu şekilde topluyorum. Yanlışlık olmadı değil mi? Şimdi araya bir zincir çekiyorum ve ikinci fıstığımı yapıyorum. İpimi doladım. Aynı noktaya batıp ilmek alıyorum. Tekrar ikinciye batıyorum, ilmek alıyorum. Tekrar üçüncüye batıyorum, ilmek alıyorum. Toplam 7 tane var. Şu altısından geçiriyorum. Daha sonra ikisinden geçiriyorum. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 2 sık iğne arayla toplam 13 adet fıstık yapacağız. Şurada bir tane ilmeğiniz kalmış olması lazım arkadaşlar. Eğer burada kalmazsa bir yanlışlık yapmışsınızdır. Çünkü dediğim gibi şu dönüşlere girmeden birer ilmek bırakacak şekilde hesabını yaparak kurdum modelimi. Ben şimdi bu fıstıklarımı tamamlıyorum. Şu sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Evet,
Fıstıklarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fıstığım var. Bakın bahsettiğim sık iğne bu. Şurada bir tane sık iğneniz kalmış olması lazım. Şimdi bu arada ipinize göre belki 4 defa da çekebilirsiniz arkadaşlar. Bazı ipler ince oluyor. Ama genelde 3 yetiyor. Ben bu rafi iplerde 3 kere çekince gayet iyi oldu. Dolgunluğu iyi oldu. Yani ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz fıstığınızı. Yani 1, 2, 3 defa batıyorum ya. Onu belki 4 yapabilirsiniz eğer çok ince ise. Ama genelde dediğim gibi 3 yeterli oluyor. Şimdi dönüş köşesine geldik. Şimdi burası önemli. Şu bir tane sık iğneyi atlıyoruz. Şu ilk belirleyiciyi koyduğumuz noktaya bir tane ikili fıstık yapacağız. Daha sonra şu ortadakine bir tane ikili fıstık yapacağız. Daha sonra şu üçüncü belirleyiciyi koyduğum noktaya bir tane ikili fıstık yapacağız. Yani buraya tam fıstık olarak 3 adet gelecek arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. İpimi doluyorum. Bu sık iğneyi atlıyorum. Şuna fıstığımı yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Birazcık sıkışmaları normal. Bakın. Şimdi sıram burada bitmişti. Şuraya bir belirleyici koyuyoruz. Yani şu dönüşün ilk fıstığından önce bir tane belirleyici koydum ki burası belli olsun diye. Şimdi zincir çekmeden şu ikinci sık iğneye batacağım. İkinci fıstığımı yapıyorum. Şimdi ikinci fıstığımın ilk fıstığını yaptım. Araya zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıyoruz. 3 defa da çıkıyoruz. Bakın. Şöyle bakın. Bu benim ilk fıstığım. Bu benim ikinci fıstığım. Şimdi şu belirleyicinin olduğu noktaya üçüncü fıstık grubumu yapacağım. Birinci fıstığı yaptım. Araya zincir çekiyorum. Şimdi ikinci fıstığını da yapıyorum. Böylece bu dönüş noktasına 1, 2, 3 tane tam fıstık yapmış olduk. Şimdi artık düz kısma geçiyoruz. Bir tane sık iğne bırakıyoruz. Burada bıraktığımız gibi bir tane sık iğne bırakıyoruz. İkincisine yapıyoruz fıstığımızı. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve fıstığımızı dolduruyoruz. Şimdi bu fıstıktan önce bu buraya ait olduğu belli olsun diye bu üçlü dönüşün son fıstığından sonra şunu koyuyoruz. Yani bu iki sarı belirleyici arasında 1, 2, 3 tane fıstığım var. Şöyle biraz el ütüsü yapalım arkadaşlar. Şimdi burada 13 fıstığım olacak demiştim. İlkini yaptım. Bu şekilde fıstıklarımı yapıyorum. Birazcık daha göstereyim. Burada ne yapıyorduk? 1, 2 atlıyoruz. Üçüncüsüne 1,
1, 2, 3 şuraya. Araya bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı noktaya batıyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. 1, 2 atlıyoruz. Üçüncüsüne fıstığımızı yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3 o şekilde fıstıklarımı yapıyorum ve nereye kadar geliyorum? Şu kırmızı belirleyicinin önüne kadar geliyorum. Burada da bir sık iğne atlayarak şurada 3 tam fıstık yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi fıstıklarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane fıstığım da var burada. Şimdi dönüş yapacağız. Aynen şu sarı bölgede yaptığımız gibi yapacağız. Bakın burada da bir tane ilmeğim kaldı. Onu atlayacağız. Şimdi bunu atlıyoruz. İlk fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi ilk fıstığımızı yaptık. Şu ilk fıstıktan önce bakın şuraya şu sıranın sonu belli olsun diye koyuyoruz. Şimdi bakın şuraya batacağım. Ortaya ikinci sık iğneye batacağım. Ve üçüncü fıstık grubunu da tamamlamış oluyorum. 1, 2, 3. Şimdi birleştirmemizi nasıl yapıyoruz? Onu göstereceğim. Normal iple nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Daha sonra burayı sökeceğim. Tekrar ikinci renge geçişi göstereceğim arkadaşlar. Önce bir mantığını anlayın. Bakın şu şekilde kaldım. İki fıstığın arasına yapıyoruz. Şuraya yapmıyoruz. Yani şuraya batmıyorsunuz. Tam iki fıstığın arasına bakın. Tam iki fıstığın arasına girdim. Şöyle ilmek aldım ve kaydırdım. Burası sıkı olsun bu tığınızdaki ilmek. Daha sonra şöyle bir zincir çekiyorum. Ve şuradan tığımı tekrar geçirip ilmek alıyorum. Şöyle uzatıyorum. Tekrar ilmek alıyorum. Şöyle uzatıyorum. 2. Tekrar ilmek alıyorum. Uzatıyorum. 3. Bakın şimdi tığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var şu an. Şöyle 5 tanesinden geçiriyorum. Daha sonra ikisinden geçiriyorum. Bu şekilde yaptığım zaman burada ek yeri çok fazla belli olmuyor arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağım? Bir zincir çekeceğim. Çünkü bu fıstık grubunun ilk fıstığım oluyor. Daha sonra buradan ikinci fıstığımı normal bir şekilde yapacağım. Yani düz yapsaydım o şekilde yapacaktım. Şimdi renk geçişini göstereceğim arkadaşlar. Mantık aynı fakat burada yeni rengimi taktığım için burada biraz farklı bir şey yapacağız. Şimdi şu şekilde kaldım. Öncelikle şu ilmeğimizi şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Sıkıyoruz. Daha sonra bu ikili fıstığın arasına sokuyorum tığımı bakın. İlmek alıyorum şu şekilde ve bir tane kaydırma yapıyorum. Şöyle sıkı bir kaydırma yapıyoruz. Şurasını hep sıkıyoruz arkadaşlar. Şuradaki ilmek hiç bol olmaması lazım. Orasını eğer bol tutarsanız fıstıklarınız arasında gerçekten bir aralık olur. Bunu bu şekilde yaptık. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum şu şekilde. Ve tığımı şu araya tekrar sokuyorum. Bakın şöyle araya soktum. Ve şöyle tuttum. Şimdi yeni ipimi
takıyorum. İlmek alıyorum şu şekilde. Bakın 2 tane ilmeğim var. Şuradan kaydırıyorum. Bakın şuradan kaydırıyorum. Bu şekilde. Şunu sıkıyoruz. Bunu da, bunu da. Şimdi bu artık benim yeni ipim. Şu ipi de yürüteceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle yürüteceğiz. Bu yeni ipimin kısa parçası. Şöyle tutuyorum. Bakın tuttum. Şimdi bu şekilde kalmıştım. Bu şekilde kalmıştım. Tekrar bir zincir yapıyorum. Şuradan sokuyorum şu şekilde bakın. Uzatıyorum. Sokuyorum. Uzatıyorum. 2. Sokuyorum. Uzatıyorum. 3. Şimdi kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5'inden tığımı sokup çıkarıyorum. 2 tane kaldı. Şimdi ikisinden geçiriyorum. Bakın burada geçiş hiç belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi burayı ne yapıyoruz? 2 tane ipim var. Bu iplerimi ilk önce bağlıyorum. Özellikle rafyada o düğüm hiç belli olmuyor. Çünkü esneme durumu olabilir arkadaşlar burada. O yüzden şu 2 ipi bakın şunları şöyle bağlayacağım. Bu benim tabanımdaki ipim. Bunu keseyim de. Bakın şu gezdireceğim 2 ipi, hatta beyazı da kesebilirim. Beyazı da kesebiliriz. Şöyle bağlayacağım. Bakın şöyle. Bir tane düğüm yapmanız, sıkı sıkı düğüm yapmanız yeterli. Rafiye ile daha da sıkışmış olacak o. Rafiye ile yaptığınız zaman düğüm atıyoruz. Şart mı? Şart değil ama buradaki gevşemeye önlem olarak o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi mavi ipime geçtim. Şimdi burada gezdireceğim fakat şu beyaz ip önde olmasına dikkat edin. Mavi ip de arkada, çünkü burada sırıtmasın. Ve şöyle birazcık arkada tutuyorum arkadaşlar. Bakın şöyle arkada tutuyorum. Şimdi buraya bir zincir yapıyoruz. Fıstığımızı yaptık. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar aynı noktaya 3 defa bu şekilde fıstık yapıyoruz. Ve birinci fıstığımı tamamlamış oluyorum. Şimdi burada ipimi gezdireceğim. Dediğim gibi beyaz ip birazcık önde olsun ki sırıtmasın. Yani şuradaki son yapmış olduğunuz renginiz önde olmuş olsun. Şimdi zincir çekmiyoruz. Bakın buraya. Bakın iplerimi de alıyorum. Ve normal fıstığımı yapıyorum. Şu şekilde. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 3 defa da çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Bunu böyle 3-4 fıstık gezdiriyorum arkadaşlar. Daha sonra bunları kesiyorum. Daha sonra kesip bu yeni ipimle devam ediyorum. Bundan sonra artık rafiye ile gösterimi yapacağım. Normal orijinal çantamızı örmeye devam edeceğiz. Evet. Şöyle ölçüyoruz. Biraz şöyle el ütüsü yapalım. Bakın. Kaç gelmiş? 24,5 gibi gelmiş. Şu makromeli olanı da ölçeyim. Bu da 24,5 gelmiş. Aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Şöyle üst üste koyalım. Bakın aşağı yukarı aynı gibi. Demek ki ölçüler aynı. Şimdi buradan ikinci rengime geçtim. Bir fıstık daha yapacağım.
Şurayı gezdirerek ve ipimi kopartacağım. Üçüncü fıstık grubuna geçtim. Fıstıkların arasından yapıyoruz. Şurası biraz kopmuş. Şimdi siyah ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şunu da kopartıyorum. Evet. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fıstık yapacağım. Şimdi şu bölgeye kadar örüp geliyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fıstıkta sabit kalıyoruz arkadaşlar. Sürekli kontrol ediyoruz. Şimdi şu dönüşe geldik. Bu dönüşün içerisinde 3 adet fıstığımız var. Yani tam fıstığımız var. Şimdi bu birinci fıstıktan önce artış yapacağız. Bir fıstık daha yapacağız. Yani bir tam fıstık oluşturacağız şu köşeye. Bakın bu sıram bitti. Dönüşe geldik. Şimdi her zamanki gibi buraya batıyorum. Bu şekilde. İlk fıstığımı yaptım. Şimdi unutmadan şu sıra bittiğini anlayalım diye şuraya şurada bitmişti. Onu da takmış olalım. Şimdi araya bir zincir çekiyoruz. İkinci fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi bu araya yaptık. Şu fıstığın içine yapacağız arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. İlk fıstığımız aslında ama arttıralım diye yanına da yapmış olduk. Şimdi fıstığın içine giriyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Birazcık sıkışabilirler. Sorun değil. Bakın burada bitmişti sıram. 1, 2, 2 tane fıstık yaptım. Şimdi bu ortadaki tam fıstığın yanına da tekrar yapacağım. Bakın şurada bir ikili fıstığım var. Pardon. Şimdi ikinci fıstığını da yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın şurada bitmişti sıram. Birinci fıstığı yaptım. Yanına ikinci fıstığını da yaptım. Şimdi bu ikinci gruptayım. Yanına birinci fıstığını yaptım. Şimdi ortasını da yapacağım. Şimdi araya bir zincir çekiyorum.
Yine aynı noktaya batıyorum. Evet. Bakın buradan başladım. 1, 2, 3, 4 tane tam fıstığım oldu. Şimdi bakın bu son fıstığım. Bir buraya yapacağım, bir de ortasına yapacağım. Toplam 6 fıstığa ulaşmış olacağım. Tam fıstık. Şimdi araya yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Evet, yanına yapmış oldum. Bakın bu fıstığın yanına yaptım. Şimdi ortasına yapacağım. Bir zincir çekiyorum. İkinci fıstığını da yapıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Evet. Dönüşü tamamlamış olduk. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam fıstığa arttırmış oldum. İlk sırada 3 tam fıstığım vardı. Şimdi düz tarafıyla devam ediyoruz. Burada 13 tane tam fıstığım vardı. Şimdi devam ediyoruz. Fıstığın içine batacağız. Bir zincir çekiyorum. Evet. Şöyle biraz el ütüsü yapalım. Burada artık tam fıstıkların aralarına batıyoruz. Şu şekilde toparlayacak. Şimdi burayı tamamlıyorum. Şu mor belirleyicinin önüne kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, burayı da tamamladım ben. Bu arada şuraya belirleyici koymayı unuttum. Burada 6 tane vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın sonuna şunu koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane fıstığım var. Burada da 13 tane fıstığım var. Burası 6 fıstık şu an. Yani 13, 13, 26. Buradan da 12 gelecek. 38 fıstığa ulaşmış olacağım ikinci sırada. Bir sıra daha geçtikten sonra oradan da 6 fıstık gelecek arkadaşlar. 6 fıstık geldiği zaman 44 fıstıkla bitirmiş olacağım tabanımı. Ölçüye bakacağız. Şimdi şurayı göstereyim. Şimdi yine burada bakın 1, 2, 3 tane tam fıstığım var. Ne demiştim? İlk önce bu birinci tam fıstığın hemen yanından başlayacağız ki artış yapalım. Şimdi burada bitirdikten sonra şu yanına batıyorum. Bakın. Buraya tam fıstık yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum.
Şimdi hemen buraya yine belirleyicimizi koyalım. Yani bu belirleyici ile bu belirleyici arasında 13 tam fıstığım var. Şimdi fıstığın içine bakın 1, 2, 3 adet tam fıstığım var. Fıstığın içine başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı fıstığın içine fıstık yapıyorum. Bir, iki tane fıstık yaptım. Şimdi bakın bu ortadaki tam fıstığım. Hemen yanına yapacağım bir tane. 1, 2 ve 3. Şimdi bir zincir çekiyorum. İkinci fıstığını da yapıyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü tam fıstığımı yaptım. Şimdi şu araya batacağım. Bir, iki ve üç. Şöyle çekiyorum. Şimdi yine aynı noktaya ikinci fıstığını yapacağım. Şöyle çektim. Şimdi bu son tam fıstığım kaldı. Bir yanına yapacağım, bir içine yapacağım. Bir zincir çektim. Şimdi bu tam arasına, fıstığın arasına tam fıstığımı yapacağım. Bir zincir çekiyorum ve ikinci fıstığını yapıyorum. Evet. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi üçüncü rengimize geçeceğiz. Şu koyu renge geçeceğim. Evet, şimdi bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Düz kısmında 13 tane fıstığımı tamamladım. Şimdi burada 9 fıstığa yükselteceğiz demiştim. Daha önceki sırada 6 tam fıstığım vardı. Ve orada artışımı nasıl başlamıştım? Şu kenardan başlamıştım. Şimdi
bu tarafa kayma olmaması için fıstığın içinden başlayacağım. Şu an bu dönüşün içindeyim. Şunu çıkartıyorum. Bakın çıkarttım. Şimdi buraya bir tam fıstık yapacağım. Araya bir zincir çekiyoruz ve şu şekilde ikinci fıstığımı yapıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Evet. Şimdi fıstığın içine tam fıstığımı yaptım. Şimdi yanına yapacağım. Bakın buraya işaretleyicilerle koymuştum. Şimdi burada artış yapmış olacağız. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya tam fıstığımı tamamlıyorum. Şimdi bakın burada bir fıstığım var. Yani şöyle yapalım arkadaşlar, daha net anlaşılsın diye. Şurada bitirmiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani buradan başlamıştım. Şimdi bakın bu birinci fıstığımın üzerine yaptım. Yanına yaptım. Şimdi şu ikinci fıstığın ortasına yapacağım. Evet, kırıldı. Fıstığın içine yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şimdi yine aynı fıstığın içine tam fıstığımı tamamlıyorum. Şimdi bu ilk grubu tamamlamış olduk. Yani bu ilk grup neydi? Burada 2 tane olan fıstığımı 3 fıstığa arttırmış olduk. Şimdi bakın bunu ikinci grup gibi düşünün. Burada bakın 2 tane fıstığım var. Şimdi bu 2 fıstığın arasına bir fıstık daha yaparak 3'e arttırmış olacağım. Bu arada bazen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Yani video çekerken edit sırasında fark ediyorum. Çünkü bir sürü şeye yoğunlaştığım için bazen o hataya düşebiliyorum. Yani şöyle yapıyorum bazen, onu anlatayım da. Yani o yanlış bir şey. Yani siz yapmayın. Normalde şöyle yapıp sürekli hiç böyle yapmıyoruz değil mi? Bazen böyle yapabiliyorum. Onları dikkate almayın. Edit sırasında gördüm birkaç tane hatamı. Ama dediğim gibi bir sürü şeye yoğunlaştığım için bazen böyle yanılabiliyorum. Atlayabiliyorum diyeyim. Şimdi bakın. Her zaman grup olarak düşünün. Bir grup burada var, bir grup burada var, bir grup burada var. Daha önceki oval tabanlarda nasıl yapıyorduk? Grup grup yapıyordum. Yani mesela burada başladıysam diğer grupta da burada başlıyorum. Şimdi ben burada kenardan başlamadım ilk grupta. Fıstığın içinden başladım. Bunu ikinci bir grup gibi düşünün. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Bakın fıstığın içiyle başlıyorum. Şunu yapmıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapıp uzatıyoruz. Bazen elim kayıyor yani. Ya çok fark ediyor mu? Bakın görüntüde çok fark etmiyor arada olunca ama olmasın yani.
Şimdi araya bir zincir yapıyoruz. Yine aynı noktaya şu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Daha dolgun oluyor biraz fıstığımız arkadaşlar, fark ettiyseniz. Yani böyle yaptığımızda biraz daha cılız oluyor. Buralarda hata yok diye tahmin ediyorum. Şimdi bu fıstığın içine yaptık. Şimdi şu araya yapacağız. Artışımızı yapıyoruz şu an. Bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya ikinci fıstığımı yaparak tamamlıyorum. Şimdi bu grubun diğer fıstığın içine yapacağım fıstığı yapıyorum. Bakın şu fıstığın içine yapacağım. Üç defa yaptım. Şimdi araya bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya fıstığımı tamamlayacağım. Evet. Bakın şimdi bu grubum şurada 1, 2, 3 tane fıstık. Yani toplam 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 tane fıstığım var şu an. Buradan da 3 tane gelecek şimdi. Şimdi bu son grubum. Bakın burada da fıstığın içinden başlayacağım. Sonra kenar, sonra fıstığın içiyle bitireceğim. Şimdi burayı çıkartıyorum. Şimdi araya bir zincir yapıyorum. Yine aynı noktaya fıstığımı tamamlıyorum. Şimdi bakın şu araya yapacağım fıstığı yapıyorum. Araya batıyorum. Artış fıstığını yapıyorum şu an. Şimdi yine fıstığın arasındaki olan fıstığı yapıyorum. Bakın şimdi bir zincir çekiyorum ve fıstığımı tamamlıyorum. Şimdi bakalım. Şuradan başladık. Birinci fıstığım, ikinci fıstığım, üçüncü, dördüncü, beşinci, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bu dönüşü bitirmiş olduk. Şimdi bu düz tarafının ilk fıstığını yapacağım. Şuraya hemen belirleyicimi koyayım. Dönüşüm bittiği sınır orası. Şöyle
çekelim. Evet. Şimdi birinci fıstıkla başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fıstık yapıp geliyorum. Şimdi aslında burayı tekrar göstersem mi diye düşünüyorum. Burada yaptığımın aynısını yapacağım. Hatta göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece işaretleyicilerle nereye batacağınızı söyleyeceğim. Çünkü tekrar aynı şeyleri anlatıyorum. Bakın bu benim sınır çizgim. Normalde ne demiştim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstığım var. Şimdi şu ikisini bir grup gibi düşünelim. Bunu çıkartıyorum. Bakın şimdi bunu şuradan itibaren başlıyor. Ne yapıyorum? Fıstığın içiyle başlıyorum. Buraya bir tam fıstık yapıyorum. Daha sonra şu araya bir tam fıstık yapıyorum. Daha sonra şu araya bir tam fıstık yapıyorum. Daha sonra bakın ikinci gruba geldim. İkinci grupta da buradan başlamıyorum. Yine fıstığın içinden başlıyorum. Bakın şöyle işaretleyicilerle koyuyorum. Daha sonra araya yapıyorum. Artış fıstığımı yapıyorum. Daha sonra yine fıstığın arasına yapıyorum. Bu kırmızılar bir grup, bunlar bir grup. Şimdi bir de sarılarla kırıla belirtişim kalmadı. Şimdi bakın son grubum şurası. Yine burayla başlamıyorum. Fıstığın içiyle başlıyorum. Daha sonra araya yapıyorum. Artış fıstığımı yapıyorum. Şuraya da şunu koyayım. Sarı belirleyicim kalmamış. Ve fıstığın arasına koyuyorum. Bakın şunlar bir grup, şunlar bir grup. Yani hep şu grup olarak düşündüğünüzde şurada arada kalan yerden artışımızı yapıyoruz. Şimdi artık diğer renge geçeceğim. Ama bir ölçü vereyim bakayım. Nereye gelmiş ölçümüz? Ben de merak ediyorum çünkü. Tam tamına istediğim ölçüye gelmiş. 30 planlamıştım arkadaşlar. 30 olmuş. 9 planlamıştım. 9, 10. Evet 10. Harika. Gerçekten çok güzel oldu. Şu renge de geçiyoruz. Dördüncü rengime geçiyorum. Şu renk yapacağım. Bal rengi. Bundan sonra gövdeye çıkmaya başlıyoruz. Burası artık gövde kısmımız. Şimdi gövdeye çıktıktan sonra burada hiç artış yapmayacağım. Bir sıra düz öreceğim. Birazcık kıvrılsın istiyorum çantam. Şu an ben 44 adet fıstıktayım arkadaşlar. Şimdi yine 44 fıstıkla bu bal rengimi tamamlamış olacağım. Artış yapmayacağım. Bunu tamamlıyorum. Sonra tekrar görüşüyoruz. Bakın ben dördüncü sıramı da tamamladım. Hiç artış yapmadım. Bakın bu şekilde de bakabilirsiniz. Kıvrılmaya başladı. Şimdi hangi renge geçiyoruz? Bakın siyahla başlamıştım. Siyah renge geçeceğim.
Evet, şimdi ben siyah rengi örerken şarjım bitmiş, fark etmemişim. Orayı ne yaptığımı izah edeyim. Çok fazla bir şey yapmadım. Yani farklı bir şey yapmadım arkadaşlar. Şöyle özetleyeyim. Daha önce de söylediğim gibi 1, 2, 3 sıra taban yaptık. Daha sonra bal rengiyle başladık. Bal renginden sonra siyah renge geçtim. Şimdi yani benim 4 ve 5. sıram gövdem oluyor. Tabandan sonra 2 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın burada hiç artış yapmadım. Şimdi yeni rengime başladım. Yani 6. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıradayım. Döngüme tekrarlıyorum. Siyahta kalmıştım. Kremle devam ediyorum. Siz belki 3 renk veya 2 renk kullanabilirsiniz. O yüzden sıra sayısı verirsem daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Şu an 6. sıradayım. Ve burada bir artış yapacağım arkadaşlar. Bakın tam orta noktam şurası, denk gelecek şekilde bir artış yapacağım. Şimdi bu artışı nasıl yaptığımızı görelim. Şimdi bakın burada kaldım. Son fıstığım burada. Bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi bu artışımı iki fıstık grubunun tam arasına yapacağım arkadaşlar. Yine ikili bir fıstık yapacağım. Burada zincir çekmeden devam ediyoruz. Tığıma ipimi doluyorum. Bu şekilde araya sokuyorum ve çekiyorum. Tekrar doluyorum. İkinci kez çekiyorum. Tekrar doluyorum ve üçüncü kez çekmiş oluyorum. Tekrarlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesinden geçiriyorum şu şekilde. Tığımda 2 tane var. Daha sonra ikisini bir çekiyorum. Bu şekilde birinci fıstığımı yapmış oluyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Üç defa çektim. Ve bu şekilde fıstığımı araya oluşturmuş oldum. İki fıstık grubunun arasına yapıyoruz. Birazcık sıkışması normal. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi artık fıstığın ortasına devam ediyorum. Araya bir zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde artık fıstıklarıma devam ediyorum. Hiç artış yapmıyorum. Sadece yan ortadan birer tane fıstık grubu artırmış olacağız. Yani 44 adet fıstığımız vardı. Tabanda bitirdikten sonra 44 adet fıstığımız vardı. Şimdi 6. sırada 46 fıstığa ulaşmış olacak. Bu kenardan bir artış yaptım. Dolanacağım şu şekilde. Şu yan ortadan da yine aynı şekilde iki fıstığın arasına gelecek şekilde, iki fıstık grubunun arasına gelecek şekilde bir tam fıstık yapacağız ve bu sırayı artışla tamamlamış olacağız. Şimdi ben burayı örerek tamamlıyorum ve şu ikinci artış noktasına geliyorum. Tam şuraya, yani yan ortam buraya denk geliyor. İki fıstığın arasına bakın tam şuraya artış yapacağım. Normal bir şekilde fıstığımı yapıyorum. Birincisini yaptım, zincir çekiyorum. Şimdi aynı noktaya ikincisini de yapıyoruz. Bakın iki tam fıstığın arasına yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir form yakalayacağız.
Evet, şimdi hangi rengime geçeceğim? Şu kahverengine geçiyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Şu ipimi biraz daha saklayarak tekrar keseceğim fazlalığı. Daha sonra şu yan ortaya kadar geleceğim. Yan ortaya doğru geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayım. Sıra konuşacağımı söylemiştim. Çünkü farklı renkler kullanabilirsiniz. Şimdi ilk 3 sırasını taban yapmıştık. Daha sonra 4 ve 5. sırada artış yapmamıştım. 6. sıramda 2 yan ortadan artış yaptım. 44 tam fıstığımı 46 tam fıstığa arttırmış oldum. Şimdi 7. sıramdayım. 7. sıramdayım. Yan ortaya geldim. Bakın şimdi burada hafif bir sıkışıklık olduğu için bu sıkışıklığı rahatlatmak için tekrar bir artış yapmayacağız bu sırada. Yani biz 6. sırada artış yaptık. 7. sırada düz öreceğiz. 8. sırada bir artış daha yapacağız. Ondan sonra farklı bir örgü planına geçeceğiz. Şimdi burayı yani düz geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burası benim artış yaptığım fıstığım. Normalde artış yapsaydım şuraya yapacaktım. Artış yapmadığım için normal artışlı fıstığımın tam ortasına batarak düz ilerliyorum. Yani 46 tam fıstıktaydım. Bu sırada da yine 46 fıstığımı koruyacağım. Artış yapmayacağım. Bakın bu şekilde yan ortayı geçiyoruz. Bakın şurayı birazcık rahatlatıyoruz arkadaşlar. Zaten gövdeyi çıkınca biraz daha rahatlayacaktır. Şu kavislenme ortadan kalkacaktır. Şimdi ben bu şekilde devam edeceğim. Burayı öreceğim. Ek noktasına geleceğim. Ve şu bal rengimi takacağım arkadaşlar. Burayı yaptıktan sonra yan ortaya geleceğim. Yan ortada tekrar size artışı bir kez daha göstereceğim. Daha sonra örgü planımıza devam edeceğiz. Tabandan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3 taban yaptık. 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıradayım arkadaşlar. 8. sırada tekrar bir artış yapacağız. Bir önceki sırada artış yapmamıştık. Bakın tam orta noktama geldim. Artışımı yine şu iki fıstık arasına, şu köşeye yapacağım. Şöyle batıyorum. Birinci fıstığımı yaptım. Araya zincir çekiyorum. Şimdi aynı noktaya tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. Bakın 2 tam fıstık arasına bir tam fıstık yapmış oldum. Şimdi yine devam ediyorum. Fıstıkların arasına nasıl batıyorsam şimdi devam ediyorum. Normal fıstığımın arasına fıstığımı yapıyorum.
Bakın artışım burada. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Bu noktada da aynı şekilde şöyle orta noktaya gelen şu iki fıstığın arasına yine bir tam fıstık yapacağım. O şekilde artışımı yapacağım. 8. sırayı arttırmış olacağız. Şimdi burayı göstermeyeceğim artık. Şu ek noktasına geleceğim. Şöyle baktığım zaman örmeden tam anlaşılmaz ya. Yani baktım siyah çok yoğunlukta olacak. Normalde döngüm neydi? Siyahla başladım. Krem, kahve, bal. Şimdi tekrar siyaha dönmem lazım normalde. Ben siyah yerine bir renk daha şöyle açık bir renk geçeceğim. Daha sonra tekrar döngüme devam edeceğim. Yani krem rengini yaptıktan sonra siyah yapacağım. Tekrar kreme döneceğim. Kahve, bal o şekilde. Yani arada bu kremden biraz fazla koymayı düşünüyorum. Biraz daha aydınlık olsun diye çantam. Böyle karamsar bir çanta olmasın diye. Bunu seçerken çok düşündüm. Siyahı koyayım mı koymayayım diye. Bu defa çok solgun olur diye bir patlatmak istedim siyahla. Ama yoğunlukta olmasına gerek yok. Biraz aralıklı olsun diye araya bir krem koyacağım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yani 9. sırama ben şu renk koyacağım arkadaşlar. O şekilde devam edeceğim. Şunu keseceğim şimdi. Şu ikisini gezdireceğim. Gördüğünüz gibi krem rengine geçtim. Bu şekilde şuraya kadar gezdireceğim ve ipimi keseceğim ve bununla devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırama başlamış oldum. Şimdi ne yapacağız? 9. sırayı düz öreceğiz arkadaşlar. Şu şekilde düz öreceğiz. Evet, 9. sırayı düz öreceğiz. 10. sırayı da düz öreceğiz arkadaşlar. Bunları ben şimdi yapıp geleceğim. Daha sonra 11. sıraya başlangıç yapacağım ve orta noktasına geldiğim zaman eksiltme kısmını göstereceğim. Yani bundan sonraki aşamada 11. sırada eksiltmeyi görmüş olacaksınız arkadaşlar. Ben şimdi 11. sıraya başlangıç yaptım. Bakın nasıl ilerledim. Normalde siyah, krem, kahve, bal. Daha sonra siyah, krem, kahve, bal şeklinde ilerledim. Aslında bu döngüde devam edecekken ne yaptım? Araya önce siyah girmem gerekirken krem yaptım. Araya siyah yaptım. Tekrar krem yaptım. Şimdi bundan sonra döngüme devam edeceğim. Yani bundan sonra kahverengi, bal, krem diye devam edeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi ben 11. sıramdayım. 11. sıramı normal ördüm. Bakın tam orta noktaya gelmiş oldum. Şimdi burada şöyle yakınlaştırayım. Şimdi burası tam orta noktam. Burada bir tam fıstığım var. Aslında normalde eksiltme yapmazsak normalde 2 tane fıstık yapacaktım bu fıstığın arasına. Şimdi buraya tek bir fıstık yapacağım. Yani bu fıstık grubunun bir tanesini yapacağım. Şöyle yapıyoruz. İpimizi tığımıza doluyoruz. 2 fıstığın arasına tığımızı sokup ilmek alıyoruz. Ve normal fıstığımızı yapıyoruz. Her zamanki gibi yaptığımız gibi fıstığımızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi buraya ikinci fıstığımı yapmayacağım. Diğer fıstık grubuna geçeceğim. Burada artık tam fıstığımı yapacağım.
Neden böyle yapıyoruz derseniz, eğer ben burada tamamen fıstığı eksiltmiş olsaydım çok gerginlik yapacaktı arkadaşlar. Bunu yavaş yavaş yapıyoruz. Onun için yapıyoruz. Bakın bu şekilde yarım fıstığı eksiltmiş olduk. Diğer sırada ne yapacağız? Bu fıstığı da eksiltmiş olacağız. Oraya gelince tekrar göstereceğim. Bakın şu aralık mesela şimdi arkadaşlar. Bunu böyle yapmamanız lazım. Şu ilmeğiniz her zaman sıkı olacak. Şuradan tutun. Bakın şöyle tutun. Gevşemesin. Bakın böyle olması lazım. Bu aradaki ilmek çok sık olmasına gerek yok. Ama iki fıstık arasındaki geçişinizde şu geçişleriniz bol olmaması lazım arkadaşlar. Evet, bakın nasıl eksiltme yaptık. Şimdi ben ilerliyorum. Bu köşede bir kez daha eksiltmeyi göstereceğim. Evet, şimdi ben ikinci eksiltme noktasına geldim. Bakın şuradaki ikili fıstığı eksilteceğim. Şöyle yapıyoruz. Ortasına batıyoruz. Normal bir şekilde bakın fıstığımı yaptım. Buraya ikinci fıstığımı yapmayacağım. Diğer fıstığın ortasına ikili fıstığımı yapacağım. Ve devam edeceğim. Bakın burada da yarım fıstık eksiltmiş olduk. Şimdi ben devam edeceğim arkadaşlar. Buradan artık hangi rengime geçeceğim? Şu kahverengiyi uygulayacağım. Buraya kahverengi uygulayacağım. Yine başlayacağım bu şekilde. Ve yan ortaya geldiğimde, yeni rengime geçtiğimde kaçıncı sıra olacak? 12. sıraya geçmiş olacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sırayı tamamlayacağım. 12. sıraya başlangıç yapacağım yeni rengimle ve burada eksiltmeyi nasıl yaptığımızı tekrar göstereceğim. Burada biraz farklı bir şey yapacağız. Evet, bakın ben şimdi 12. sıramdayım arkadaşlar. İlk arttırma köşeme geldim. Bakın burada ne yapmıştık? Bir alt sıradaki tam fıstığı tek fıstığa indirmiştik. Şimdi bu fıstığı yok edeceğiz. Yani buraya bir tam fıstık yapacağız. Buraya da bir tam fıstık yapacağız. Bunu da yok edeceğiz. Dolayısıyla iki sırada bir tam fıstık eksiltmiş olacağız kademe kademe. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi bakın şuradayım. Buraya biraz farklı bir şey yapacağız. Önce bir normal fıstığımı yapıyorum. Araya bir zincir yapıyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Bakın 2 3 defa da çıkarttım. Şimdi şöyle 6 tanesini topladım ve bu 2 tanesini bıraktım. Normalde bunu böyle alıyordum. Şöyle tığımı doluyorum ve diğer fıstığın arasına girerek fıstığımı yapıyorum. Bakın böyle yaptım. Şimdi hepsini toplayacağım. 3 var. Şimdi üçünü şu şekilde bağlayacağım. Yani böyle bir aralık olmaması için bir geçiş yapıyoruz.
Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki ikinci fıstığımı tamamlıyorum. Bakın eksilmeye başlıyor ve şimdi artık normal yoluma devam ediyorum. Evet. Bakın bu fıstığı böylece eksiltmiş olduk. Yani şu iki sırada ben tam fıstık eksiltmiş oldum. Kademeli olarak eksiltmiş oldum. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu kenarı da aynı şekilde yapacağız. Ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Buraya ikili fıstığımı yapacağım ama tığımda 2 tane kalacak. Onu toplamayacağım. Bununla beraber toplayacağım. Şuraya fıstığımı yaparken üçünü beraber toplayacağım. Tekrar burayı izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü daha çok işimiz var. O yüzden aynı şeyi göstermek istemiyorum. Evet, şimdi bir ölçü de vereyim ben size. Bakın şöyle tabana kadar ölçecek olursam şu an tabana kadar 16 santimdeyim arkadaşlar. Şöyle bir çevre ölçüsü de vereyim. 11. sıranın sonunda olmuş olsun. Şöyle. Yani 11. sıranın sonunda çevrem yaklaşık 75 santim arkadaşlar. Evet, ben belirlediğimiz örgü planımıza göre çantamı tamamladım. Şimdi birazdan ölçü vereceğim. 42 adet fıstıkla bitirmiş oldum. Taban dahil 17 sıra çıkmış oldum. Ve sadece gövde olarak sayarsanız 14 sıra gövdeye ayırmış oldum arkadaşlar. Zaten bunu videonun başında da sizlere vermiştim. Şimdi şöyle bir ölçü vereyim. Ve artık burada sonlandırmayı göstereceğim. Şimdi şöyle ölçelim. Bakın 1, 2, 3 tabanım burada bitmişti. Tabanım şurada bitmişti. Tabandan itibaren gövdem 19 santim arkadaşlar. Şöyle ağız kısmını ölçelim. Kaç santime kadar daralma yapmış? Bakın yaklaşık 32 santim kadar ağız kısmım, 32-33 santim. Şöyle en geniş kısmı da şöyle ölçmek gerekirse yaklaşık 36 santim gibi. Şöyle artış yaptıktan sonraki en geniş kısmımız 36-37 santim civarında. Evet, bu şekilde taban ölçüsünü zaten vermiştim. Şimdi ilk önce şu bitirmeyi göstereyim arkadaşlar. Son sıramı tamamladım. Şimdi burası sıkı olması açısından ben kaydırma yapacağım arkadaşlar. Yani burada özel bitirdiğimiz yöntemle yapmayacağım. Burası aralık olsun istemiyorum. O yüzden mümkün mertebe sıkacağım. Önce şu ilmeğimizi sıkalım. Daha sonra ilmek alalım ve şöyle sıkıca kaydıralım. Bu şekilde yapıyorum ve kesiyorum. Şuradan çıkartıyorum. Bakın şöyle çıkarttım. Bakın bir ilmek atladım. Şuradan geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra şuradan bakın geçireceğim şöyle. Ve birazcık gezdireceğim.
şuradan fıstığın arasından sokup ipimi kopartacağım burada. Çünkü burada zaten gezdirmiş oldum. Evet, bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi ben belirleyicilerle sap kısmı için ayırmış oldum. Bunu nasıl ayırdığımı da size anlatayım. Şimdi arkadaşlar toplam 42 adet fıstığım var. İlk önce şu fıstığın tam böyle arasına gelecek şekilde. Şu fıstığın tam arasına gelecek şekilde. Yani bir tam fıstık buradan, bir tam fıstık buradan, orta nokta gibi düşünün. Oraya ayırmış oldum. Onları saymayacağım. Onları çıkarttıktan sonra bir burada, bir burada, 42 eksi 2 40 fıstığım kalmış oluyor. Dolayısıyla ön parçaya 20 fıstık, arka parçaya da 20 fıstık ayırmış olacağım. Bakın şimdi şöyle sayalım. Bunları saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 bu fıstığı saymıyorum. Aynı şekilde bu tarafta da 20 fıstık ayırdım. Bu tarafta da 20 fıstık ayırdım. Daha sonra 20 fıstığı şöyle ortadan 10, 10 diye ayırdım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fıstık burada. Şurada da 10 fıstığım var. Daha sonra şu orta boşluğumuz için 6 fıstık buradan, 6 fıstık buradan ayırdım. Çünkü çok dar olursa ağız kısmı, bakın buraya yaklaşık 19 santim ayırdım. Bu tarz çantalarda yani 17 ile 19 santim arasında ideal oluyor arkadaşlar. Bu büyük bir çanta olduğu için, yani iyice minnak bir çanta olmadığı için 19 santim ağız kısmına ayırdım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da buradan ayırdım. Buraya orta noktaları koymuş oldum arkadaşlar her iki taraf içinde. Zaten bunu ayırdıktan sonra şu kısım, bakın şu benim yan tarafım. Şu sarılar arasında benim sap kısmım gidip gelecek. Yani kaç ayırmış oldum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fıstık buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fıstık da buradan ayırmış oldum. Artık şu kırmızılara ihtiyaç duymuyorum. Çünkü artık buradan gidip geleceğim. İlk başta belirlemek adına onları koymuştum. Bunları çıkartıyorum. Şimdi artık şuradan şöyle sapımı çıkmaya başlayacağım. Evet, şimdi sap kısmına geldik. Sap kısmı da çok zor değil arkadaşlar. Sadece biraz dikkat etmeniz gereken arttırma, eksiltme yerleri var. Yani ben bu sapı aslında dümdüz de çıkabilirdim. Ama burada biraz daha estetik görünsün istedim. Yani bakın farkındaysanız sapımız biraz şöyle geliyor. Yani şu şekilde estetik bir görüntüsü olsun istedim. İç tarafa doğru kayma olsun istedim. Ve dıştan birazcık eksilme olsun istedim. Daha estetik görüneceğini düşündüğüm için. O yüzden önden sapımı ördüm. Örgü planını oluşturdum tam olarak. Ve şimdi beraber bu taraftaki sapı öreceğiz. Şimdi önce ölçü vererek başlamak istiyorum. Bakın şöyle yaklaşık 29,5 santim bir yere kadar eksilttim, arttırdım. Daha sonra şuradan itibaren 13. sıradan sonra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi onun örme planını ben şu şekilde çıkarttım. Önden bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi bu kısmı yapacağız. Bu kısımda 9 fıstık ayırmıştık. Burada da 9 fıstık ayırmıştık. Yani birinci sıramızı 9 adet ikili fıstık yapıyoruz. Daha sonra şu ikinci sıraya geçiyoruz. Bakın birinci sıramız bu. İkinci sıramız bu. İkinci sırada ne yapıyoruz? İç kısım, dış kısım diye ayırdım. İç kısım burası arkadaşlar. Yani çantanın iç kısmı. Burası da çantanın dış kısmı. İç kısımdan 1/2 F dediğim yarım fıstık artış yapıyoruz. Ok işaretiyle böyle artı yaptım. Yani yarım fıstık dediğim şu ikili fıstıklardan bir tanesini, yani şu bizim aslında fıstığımız. Ben buna yarım fıstık diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla yarım fıstık arttırıyoruz.
bu dış kısmını düz örüyoruz. 3. sırada yarım fıstık artırıyoruz. Düz kısmını yarım fıstık düşürüyoruz. 4. sırada yarım fıstık artırıyoruz. Dış kısmını yarım fıstık azaltıyoruz. Yani bir yerden arttırırken bir yerden azaltıyoruz ki şu mesafe çok incelmesin arkadaşlar. O yüzden burayı bu şekilde yaptık. Daha sonra 6. sıradan 12. sıraya kadar aynı döngüde ilerliyoruz. Yani ne yapıyoruz? İç kısmında düz yapıyoruz. Yani şurası iç kısım, artık yani artış yapmıyoruz. Burayı düz sabit tutuyoruz. Ama şu iç kısımdan yavaş yavaş kademeli kademeli yarım fıstık azaltıyoruz. Bunu 12. sıraya kadar yapıyoruz. Daha sonra 12. sıradan sonra 13'ten 20 sıraya kadar düz. Yani zaten 6 fıstığa inmiş olacak. Yani bu 13 ile 20 arasında hiç artık eksiltme, arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Yani isterseniz bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Örgü planı elinizde olduğu zaman nerede ne yapacağınız belli. Ama tabii ki size yol göstereceğim. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Ama bir kısım yerleri size bırakacağım. Evet, isterseniz artık yavaş yavaş başlayalım. Şimdi bal rengiyle başlıyoruz. Tabii ki sizin kullandığınız renkler farklı olabilir. İstediğiniz gibi örebilirsiniz. Düz renkte yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Fıstığın arasına tığımızı sokuyoruz. Şöyle birazcık bıraktım. Şöyle bir ilmek alıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Şunu şöyle tutacağım kaymaması için. Daha sonra bakın hafif şurayı uzatıyorum ve şuradan şu şekilde ilmek çıkartıp uzatıyorum. Bakın 2 tane var. Bir kez daha dolayıp tığımı sokuyorum. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Bir kez daha tığımı dolayıp fıstığımın arasına sokuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Şimdi normalde aslında 3 defa soktum. Şöyle alabilirim. Dilerseniz öyle de yapabilirsiniz. Ama ben bu başlangıçlarda bir kez daha sokuyorum arkadaşlar. Çünkü birazcık cılız oluyor orada fıstığım. O yüzden başlangıçta 4 defa yapıyorum. Sonra şu şekilde çekiyorum. Bakın tığımda 2 tane kaldı. Son ilmekten geçirmemiş oldum. Dolayısıyla 2 tane kaldı ilmeğimde. Yani gövdede yaptığımız işin aynısını yapıyoruz. Daha sonra buradan geçiriyorum. Şöyle düzeltiyorum. Ve burada bir zincir çekiyorum. Buradaki zinciriniz çok sıkı olmasın. Daha sonra aynı yere diğer fıstığımı yapıyorum. 3 defa giriyorum bu defa. Bakın şu şekilde fıstığımı yapıyorum. Böylece fıstığıma başlamış oluyorum. Şimdi bu ipimi şöyle birazcık arkaya gizleyerek şu aralardan belli olmasın diye onu da örerken gezdireceğim. Üç defa. Araya bir zincir çekiyorum. Bu ipimi de alıyorum içine. 1, 2, 3 defa çekiyorum. 6 tanesini topluyorum ve diğer ikisini topluyorum. Devam ediyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Fıstığımı 3 defa da oluşturuyorum. Aynen gövdede yaptığım gibi. Bu
bu şekilde şu sarı belirleyicinin olduğu noktaya kadar geliyorum. Yani şuraya son fıstığımın arasına da gireceğim. Toplam 9 adet fıstık yapmış olacağım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fıstık yaptım. Bakın sarı belirleyiciler arasında bu şekilde 9 fıstığımı yaptım. Artırma, eksiltme yok ilk sırada. Şunu da şöyle koyalım. Takip açısından. Şimdi şurayı, şu ilmeği sıkı tutuyoruz. Ve şu fıstığın arasına tığımı sokuyorum şu şekilde. Bakın. Şöyle geçiriyorum. Kaydırma yapıyorum. Ama burayı çok iyi sıkmanız lazım arkadaşlar. Onu unutmayın. Burayı sıktım ve bir tane sıkı bir zincir yaptım. Daha sonra tığımı fıstığın arasına koydum. Şöyle şuradan tuttum gevşemesin diye. Şimdi hangi rengime geçeceğim? Krem rengine geçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde geçiriyorum. Geçiş yapıyorum yani. Şuradan kaydırıyorum. Bakın kaydırdım. Bunu da şöyle alıyorum. Bakın şu durumdayım. Daha sonra yine bir zincir yapıyorum. Şurayı biraz uzatıyorum ve fıstığın arasından şöyle sokup çıkartıyorum. Tekrar sokup çıkartıyorum. 2. Tekrar sokup çıkartıyorum. 3. Bir kez daha yapacağım. 4. Başlarda 4 defa yapıyorum demiştim. Ama eğer çok böyle dolgun gözüküyorsa gözünüze 3 defa da yapabilirsiniz. Bana 4 iyi geldi arkadaşlar. Şöyle elimle 3 biraz cılız gibi geldi başta. O yüzden 4 yapıyorum. Yani bazen ip daha kalın gelebiliyor. O durumlarda mesela 3'te yapabilirsiniz. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar fıstığımı oluşturuyorum. Bakın 3 defa girip çıkacağım. Evet, bakın gayet dolgun bir fıstık oluyor. Ama dediğim gibi 3 defa da yapabilirsiniz başta. Yani klasik her buralarda yaptığım gibi, gövdede yaptığım gibi 3 defa da yapabilirsiniz. Şimdi burayı tekrarlamak istiyorum. Bakın şu benim en son çalıştığım renk olduğu için ön tarafta o olsun arkadaşlar. Bu beyaz ip biraz da arkada kalsın. Ama yine de şöyle iç kısımda tutuyorum. Burada düğüm atıyorum. Bazen atmıyorum. Orada sıkı yaptığım için atmama gerek kalmıyor. Ama siz dilerseniz şurada düğüm de yapabilirsiniz. En başta gösterdiğim gibi. Şimdi ikinci fıstığa sokuyorum. Araya bir zincir. Bakın alttan hiç belli olmuyor arkadaşlar. Şöyle birazcık düzeltin. Yani en az 3 fıstık gezdirip keserseniz iyi olur arkadaşlar. Şimdi son bir kez gezdireceğim. İpi içine alıyorum. Tam bu fıstığın arasındayken kesiyorum ki çıkıntısı belli olmasın diye. Bakın şunları keseceğim şimdi. Kestim. Şimdi bir fıstık daha geleceği için onu kapatacak. Bunlar da pratik püf noktalar arkadaşlar. Çalıştıkça
kazanmış olduğumuz püf noktalar. Siz de kendinize göre geliştirdiğiniz püf noktalarınız tabii ki olabilir. Şimdi ikinci sıradayım. İç kısma dönüşte bakın. Şimdi başında yapmadım. Bakın şurada iç kısımda. Şurayı döneceğim bu şekilde. Şu iç kısma bakın, şu fıstıktan sonra şu araya bir tane yarım fıstık arttırma yapacağım. Kastettiğim şey o. Bakın iç kısma yapacağım. Dış kısmı düz geçeceğim. Yani şu dış kısım kastettiğim yan orta. Burayı düz geçeceğim. Yani herhangi bir arttırma, eksiltme yapmayacağım. O yüzden burayı devam etmeyeceğim. Burayı siz tamamlayın. Ben şimdi şu ek yerine kadar örüp geliyorum. Şimdi bakın. Normalde burada fıstık sayım bitti. Normalde artış yapmasaydım buraya bir kaydırmayla geçecektim. Ama şimdi ben şu arada bir ilmeğim var. Oraya artış fıstığımı yapabilirim arkadaşlar. Yani şu tam fıstığın bir tanesini buraya yapacağım. Bir sonraki sırada tam fıstık yapacağım. Yani dolayısıyla bir yarım burada, bir yarım da burada. 2 sırada bir tam fıstık arttırmış olacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın ilmek aldım. Şuraya sokuyorum. Ve yine aynı şekilde 3 kere de çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle toparlıyorum 6 tanesini ve ikisini daha sonra toparlıyorum. Bu şekilde kaldım. Şimdi bu ilmeğimi yine sıkı tutuyorum. Şuraya bu şekilde geçiriyorum. İlk fıstığın arasına ve kaydırma yapıyorum. Mantık aynı. Kaydırma yaptım. Burası sıkı olsun diye bir zincir yapıyorum. Ve şu fıstığın arasından geçirip şu şekilde bekletiyorum. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Diğer rengim siyah olacak arkadaşlar. Evet. Burada da belli olduğu gibi 3. sırada siyah yapacağım. Şu şekilde. Bakın. Şimdi şu durumdayım. İlmek alıyorum. Fıstığın ortasından ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra şurada bir zincir yapmıştım. Oradan geçiriyorum. Şu şekilde. Şunu birazcık şöyle sıkılıyorum. Bakın şu durumdayım. Şimdi buraya da bir zincir yapacağım. Sıkı. Ve artık siyah rengime geçiş yapmış oldum. Şöyle 1, 2, ve 3. 3 defa da deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Gayet dolgun oldu. Çünkü siyah rengim bir tık kalın gibi sanki. Gerek yok. Cılız gördüğünüz yerlerde 4 defa yapabilirsiniz. Şimdi şöyle çok sık olmayan bir zincir yapıyorum. Ve yine aynı deliğe fıstığımı tamamlıyorum. 3 defa da çıkıyorum. Evet, epey kalın bu siyah olan. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi ne yapmış olduk? 3. sıraya başlangıç yaptık. 3. sırada şu iç kısımda nasıl bir yarım fıstık daha arttırdığımızı göstereceğim. Fakat şu dış kısımda da bakın 3. sırada yarım fıstık azaltacağım. Şimdi ben bu şekilde burayı örüyorum ve şu dış kısma kadar geliyorum. Orta kısma geldim. Burada nasıl eksiltme yapacağımızı gösterelim. Aslında gövdede yaptığımız gibi. Bakın şimdi şu fıstığımı tamamladım. Şuraya bir tane yarım fıstık yapacağım ve böylece eksiltmiş olacağım.
Bunu yapmıyoruz. Şimdi şuraya tam fıstık yapacağım. Evet. Bakın. Şimdi araya bir zincir yapıyorum. Evet. Bakın tam bu yan ortaya gelen kısma yarım fıstık yaptım. Yani burada tam fıstık yaptım. Burada yarım fıstık yaptım. Dolayısıyla bu fıstığın bir tanesini eksiltmiş oldum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı tamamlıyorum. Şimdi bakın iç kısma geldim. İç kısımda bakın şurada bir yarım fıstığım var. Onun üzerine bir tam fıstık yaparak artış yapacağım. Araya bir zincir çekiyorum ve fıstığımı tamamlıyorum. Bir tane daha dolamam gerekiyor. 3 defa doluyoruz ve bu şekilde fıstığımızı tamamlıyoruz. Evet, 3. sıramızı tamamladık. Ne yapıyoruz burada? Şöyle fıstığın arasına sıkı bir kaydırmalı geçiş yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve buraya tığımızı sokup diğer renge geçiyoruz. Ben krem rengine geçiş yapacağım. 4. sıraya geçiyoruz. 4. sırada ne yapacağız? İpimi taktıktan sonra öreceğim ve dış kısma geleceğim. Evet, şimdi ben dış kısma geldim. Bakın bir alt sırada yarım fıstığım var. Şunu atlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde yapmıyorum bu defa. Şu beraber toplayacağım bunları yakınlaşsınlar diye. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Buraya tığımı sokup ilmek alıyorum. 1 dedik. 2 ve 3. 3 defa da çıkıyoruz. Şu şekilde bakın topladım. Şimdi hepsini beraber topluyorum ve bu şekilde yakınlaştırıyorum. Daha sonra araya bir zincir çekiyorum ve bu fıstığımı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde artık devam ediyoruz ve sıranın sonuna kadar ilerledim. Bakın son fıstığıma da tam fıstık yaptım. Burada iki fıstık arasında ek yerinde bir ilmeğimiz var. Buraya araya bir yarım fıstık yapacağım. Normalde fıstığın içine yapıyoruz ama iç taraftan arttırırken fıstıkların arasındaki ilmeğe yapıyoruz arkadaşlar. Boşluğa yapıyoruz. Bu şekildeyim. Bakın son fıstığımın üzerine fıstığımı yaptım. Şimdi bu araya bir yarım fıstık yapacağım. Yine 3 defa da sokup çıkartıyorum. Şu şekilde 6 tanesinden geçiriyorum. Daha sonra ikisinden geçiriyorum ve burada bakın artışımı araya yapmış oluyorum. Daha sonra bu ilmeğimi sıkı tutup şu şekilde sıkı bir kaydırma yapıyorum. Sıkı bir zincir yapıyorum ve şu araya sokuyorum. Artık yeni rengime geçeceğim. Kahverengiyle devam edeceğim. Şimdi bakın dış kısma geldim. Bakın şimdi bir önceki sırada nasıl yarım fıstık yaptım. Bir sonraki sırada tam fıstık yaptım. Şimdi tekrar buraya yarım fıstık yapıyorum. Bakın orta noktaya geldim. Eksiltme yapacağım için tam fıstık yapmıyorum. Yarım fıstık yapıyorum.
Bu şekilde yaptım. Şimdi artık gelen fıstığa tam fıstık yapıyorum. Şimdi bakın. Burada bir yarım fıstığım var. İç kısımda artış yaptığım için onun üzerine tam bir fıstık yapacağım. Böylece yarım fıstık daha artmış olacak. Şimdi araya bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Üç defa da çekiyorum. Bu son ilmeğinizi tekrarlıyorum ama çok sıkı tutun arkadaşlar. Çünkü burada yavaş yavaş kayma olacak bizim ek yerimizde. O yüzden yani aralık olmasın, çirkin durmasın. Çok sıktım burayı şimdi ben. Böyle geçiriyorum ve sıkı bir kaydırma yapıyorum. Tabii kopartacak kadar da değil. Ama mümkün mertebe sıkı yapın arkadaşlar. Ama emin olun en güzel ek şekli bu şekilde oluyor. Başka türlü olmuyor. En güzel bu şekilde oluyor. Şimdi 5. sırayı bitirmiş olduk. Bakın hafif belli oluyor mu? Hafif şöyle içe doğru bir eğiklik var. İstediğimiz bir şey bu. Şimdi artık 6 ve 12'yi göstermeyeceğim. Çünkü aynı mantıkla ilerleyecek. Yani ne yapacağız? İç kısımda artık düz devam edeceğiz. Yeteri kadar kaydırma yaptık. Dolayısıyla burasını artık normal öreceğiz. 6 fıstığa kadar düşene kadar eksiltme yapacağız. Hem de şöyle bir kavislenme olacak. Burayı artık siz kendiniz yapabilirsiniz. Evet, ben sapımı artık tamamladım. 2 sapım da hazır. Daha önce ölçmüştüm. 29 santim uzunlukta sap çalıştım ve 20 sırada bitirdim. Fakat şöyle iki ucu birleştirerek kendi üzerimde denediğimde bir tık uzun geldi saplar arkadaşlar. Ama şu an birleştirmeyi yapmayacağım. Çünkü kapak kısmını çalışacağız birazdan. Kapak kısmı ile birlikte biraz daha böyle yükselebilir şu mesafe. O yüzden belki tam da gelebilir. Ama bu haliyle baktığımda sanki birer sıra şuradan eksiltirsem bir sıra buradan bir sıra buradan daha ideal ölçüde olacak gibi duruyor. Ne yaptık? Burada arttırma, eksiltmelerimiz oldu. Daha sonra sadece eksiltmeyle devam ettim. Ve daha sonra 20. sıraya kadar düz ördüm. 6 fıstıkta sabit kaldım. Yani örgü planını takip ettiyseniz gayet net bir şekilde orada açıklıyorum. Şimdi artık kapağa geçiyoruz. Ben kapağımı düz renk yapacağım. Kahverengi seçtim. Uygun olacağını düşünüyorum. Ek kısmı arkada kalacak şekilde başlarsanız, şimdi kapağımızı bu şekilde oluştur. Bakın ek kısmım burada benim. Kapağınızı buradan başlarsanız şu tarafa, düzgün tarafa kapanmış olacak ve ön tarafı burada olmuş olacak. Yani ek kısmının olduğu taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, burası benim son fıstığım. Burada bir ilmeğim var. Bu ilmeğe 3 adet zincir çekerek başlayacağım. Şimdi şöyle tığımı sokuyorum. Bakın. İlmek alıyorum. Daha sonra 3 adet zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi doladım ve artık bu fıstığın içine normal fıstığımı yapmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde çekiyorum. Daha sonra araya bir zincir yapıyorum ve yine aynı noktaya fıstığımı tamamlıyorum.
Şimdi tığıma ipimi doladım, zincir çekmedim. Bu ipimi birazcık şöyle arka tarafa alıyorum ve gezdirerek fıstıklarımı yapıyorum. Evet, bu ipimi birazcık daha gezdireceğim. Şöyle arada çekin arkadaşlar. Birazcık daha gezdireceğim. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet fıstık yapacağız. Bir tane trabzanla başlamış olduk. Yani burası 3 zincirden oluşan bir trabzan gibi düşünün. Burayı tamamladıktan sonra 12. fıstığımızı bir trabzanla bitirmiş olacağız. İkili trabzan yapacağız buraya. Şimdi ben burayı örüp geliyorum. Şimdi bakın son fıstığımı yaptım. Şimdi şuradaki bakın şuradaki ilmeğe batacağım. Bu şekildeyim. Tığımı ipimi doluyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Buraya batıyorum. İlmek alıyorum. Bakın 3 tane var. Şimdi önce ikisini daha sonra ikisini yani ikili trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi bu noktada ipimizi gezdireceğimiz için yani arkalı önlü örmeyeceğiz arkadaşlar. Hem desen değişmemesi açısından hem de kapağımız biraz daha tok olsun istiyorum. O yüzden şuraya 2 adet belirleyici takıyorum. Bakın şu ilmeğe 2 tane takıyorum. Çünkü tek taktığım zaman daha sonra çok küçük kalıyor burası ve zorlaşıyor. 2 takmanızı öneriyorum. Şimdi bakın ipimi şöyle uzatıyorum ama çok sıkı yapmıyorum. Bakın şu gergin şu an mesela. Hafif şöyle bol tutuyorum. Şu şekilde parmağımla tutuyorum ve bakın 1, 2, 3 trabzanım vardı burada. Buraya başladığınız zaman ilk 3 zincir çektiğiniz zaman 3. zincire koyarsanız hiç karıştırmazsınız. Şimdi ipimden alıyorum. Bakın şu şekilde 3 adet zincir çekiyorum. Ve 3. Bir sıra daha aynı şekilde öreceğiz. Araya bir zincir çekiyorum. İlk sırada 12 fıstık yapmıştık. Yine 12 fıstık yapacağız. Şu ipinizi biraz şöyle altta tutun arkadaşlar. Bakın şöyle altta tutun. Bakın şöyle ipimi de gezdiriyorum. Daha önce bu yöntemimi YouTube kanalında bir video koymuştum. Orada göstermiştim. Seyretmiş olanlar yabancılık çekmeyecektir. Evet. Bakın buradan hiç belli olmuyor. Arada şöyle ipinizi çekin. Yani bakın kısa bile çekmiş olabilirim. Ama çok bol da çekmeyin arkadaşlar. Ama dediğim gibi 0'a 0 olmasın. Biraz bol olsun. Bir tane daha yapayım. Şöyle alta koyuyorum. Bakın. İple beraber gezdiriyorum. Evet. Şimdi son fıstığımı yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın şu durumda kaldım. İpimi doluyorum. Şuradaki bakın trabzanın tepesine batıyorum.
Şu şekilde ilmek alıyorum. Bakın 3 tane var. Böyle kalıyorum. Şimdi şuraya da sokacağım. Bakın şimdi 4 tane oldu. Şimdi ipimden ilmek alıyorum. 3 tanesinden geçiriyorum. Ve daha sonra ikisinden geçiriyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum. Şimdi buraya tekrar belirleyicilerimi takıyorum. Şimdi 1 2 3 üçüncüye tekrar tığımı sokuyorum. Kontrolünü yapıyorum. Birazcık daha şöyle. Evet. Şimdi yine 3 adet zincir yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi bu gelen fıstığa ipimi tekrar böyle arkada tutuyorum. Yarım fıstık yapıyorum. Tam fıstık yapmıyorum. Şu şekilde çekiyorum. Daha sonra ikisini çekiyorum. Şimdi diğer fıstık grubuna geçiyorum. Ve devam ediyorum. Araya bir zincir. Evet. Şimdi buraları tamamlıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fıstık yapacağız. Daha sonra buraya yarım fıstık yapıp trabzanla bitireceğiz. Şu şekildeyim. Buraya tığımı sokuyorum. Şimdi buraya fıstığımı yaptım. Şimdi buraya trabzanımı yapacağım arkadaşlar. Şuraya sokuyorum yine. Trabzanın tepesine. İlmek alıyorum. Önce birincisini çıkartıyorum. Bakın bu şekilde. İlmek alıyorum. Üçünden geçiriyorum. Daha sonra ikisinden geçiriyorum. Bir, iki, üç sırayı tamamlamış olduk. Şimdi yine buraya belirleyicilerimizi takalım. Bu zincirimizin üçüncüsüne tığımızı sokuyoruz. İpimizi ayarlıyoruz. İpimizi ayarlıyoruz ve yine 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Daha sonra ipimizi doluyoruz. Bu fıstığın üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra ipimizi doluyoruz. Bu fıstığın içine tam fıstık yapıyoruz. Bir adet zincir çekiyoruz.
ve fıstığımızı oluşturuyoruz. Evet, 4. sıramın sonuna geldim. Son fıstığımı yaptım. Şimdi buraya yarım fıstığın üzerine, bakın yarım fıstığın üzerine bir ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Şimdi yine tığımı doladım. Şuradaki trabzanın üzerine batıyorum. Şu bir tanesini çıkartıyorum. Diğerini de çıkartıyorum şimdi. Üçgen, bakın 4 oldu. Şimdi şöyle ilmek alıyorum. Birazcık uzatın arkadaşlar, kasmasın burası. Ve bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi burada 2 tane trabzanım var. Birincisine değil, ikincisine batacağım. Şöyle batıp ilmek alıyorum. Burayı kontrol ediyorum. Ve 3 tane zincir yapıyorum. 5. sıradayız. Yarım fıstık yapacağız. Yarım fıstığımı yaptım. Şimdi artık tam fıstık. Evet, bakın son fıstığıma geldim. Burada yarım fıstık yapmıştım. Burayı da yarım fıstıkla bitireceğim. 3 defa girip çıkıyorum. Şöyle önce altısını, daha sonra ikisini çekiyorum. Şimdi burada 2 tane trabzanım var. Ben şu ilk trabzanı yapacağım arkadaşlar. Buraya sokuyorum. Soktum. Bunu unutmuyoruz. Bunu da dahil edeceğiz. Bu şekilde kavislenmeye başlayacak. Takıyoruz. Tekrar ipimi geçiriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5. sırayı tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fıstığımız var. Şuradan alıyorum. Üç adet zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Aynı döngüde devam ediyoruz arkadaşlar. Burada ne yaptıysak mantık aynı. Şimdi buraya bir tane trabzan yapıyorum. Fıstığın tepesine. Şimdi bu fıstığın içine fıstık yapmaya başlıyorum. Tam fıstık yapacağız. İkili fıstık. Evet, şimdi fıstıklarımı tamamlıyorum arkadaşlar. Yine 8 fıstıktayız. Buraya bir trabzan, buraya da bir trabzan yapacağız. Şimdi bu yarım fıstığın üzerine zincirimi yapıyorum.
zincirimi yaptım. Şimdi bu trabzanın üzerine şu şekilde batıp ilmek aldım, beklettim. Şimdi bakın 4 tane var. Şöyle birazcık şunu uzatalım ve bitirelim. Yani normalde 1, 2, 3 buraya sokuyorduk. Bakın. Şimdi şu trabzanın tepesine sokacağız. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. 2, 3. Şimdi buraya bakın yarım fıstık yapacağım. Şimdi tam fıstığa geçiyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam fıstığa düşeceğim. Yarım fıstık ve tek trabzanla bitireceğim. Şimdi geldim son fıstığıma. Buraya yarım fıstık yapıyorum. Biraz uzun çekiyorum arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane trabzanım var. İlk trabzana batıyorum. Şimdi bir tanesini çıkartıyorum. Diğerini de çıkartıyorum. Şimdi şöyleyim. Şöyle alıyorum. Şunu uzatıyorum arkadaşlar. Uzatmazsanız çok kavis yapar. Diğer tarafa göre. Şu ilmeğimi bol tutmuşum. Bakın şu ilmeği bol tutmayın. Şöyle aldım. Daha sonra buraya soktum. Şöyle alıyoruz ve kapatıyoruz. Üçüncü zincire battım arkadaşlar. Şimdi 3 adet zincir yapıyorum. Ve yarım fıstığın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi fıstığıma devam ediyorum. Tam fıstık yapacağız. Araya bir zincir. Ve 3 defa da çıkıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık yaptım. Şimdi burada 2 tane trabzan yapacağım.
birincisini yaptım. Şimdi buraya ikincisini yapıyorum. Şöyle çıkartıyorum. Şuradan sokuyorum. İlmek alıyorum. Şunu da uzatıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi geldik son sıraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sırada tamamlamış olacağız. Şimdi burada bakın 2 tane trabzanım var. Şu fıstığa yakın olan trabzana, yani son trabzana değil de ondan sonraki trabzana tığımı sokuyorum. Şöyle ilmek alıyorum. Şimdi burada 3 zincir çekiyorduk arkadaşlar. Biraz daha şöyle kavislensin diye 2 zincir çekeceğim. 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Ve buraya bir yarım fıstık yapıyorum. Şimdi tam fıstığımı yapıyorum. Şimdi buraya yarım fıstık yapıyorum. Evet, şimdi şu ilk trabzana batıyorum. İlmek alıyorum. Buraya da soktum. Şimdi şöyle üçünü alıyorum ve şu da alıyorum arkadaşlar. Yani burada aslında çakma sık iğne gibi bir şey yapmış oluyorum. Biraz daha yakınlaşsın diye. Yani 2 defa da çekmiyorum. Çakma sık iğne gibi 4'ünü beraber çekiyorum. O şekilde yaptık onu da. Evet, güzel oldu. Şimdi etrafını gezdikten sonra biraz daha kavislenecek. Şöyle uzatıyorum. Niye çıkmadı bu? Şöyle bakın, şöyle iğne yardımıyla şimdi şuraya sokacağım. Biraz orayı kastıracağım yani arkadaşlar, şöyle. Daha sonra şuradan gezdireceğim.
Şöyle bırakacağım. Bunu içine alırım zaten daha sonra. Şimdi etrafına sık iğne döneceğiz bir sıra. Bakın şurada bir tane ilmek var. Buraya tığımı sokuyorum. Şu şekilde. Ve ilmek çıkartıyorum. Daha sonra bir tane zincir yapıyorum. Daha sonra trabzanın içerisine tığımı sokuyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar sokuyorum. İkinci sık iğnemi de yapıyorum. Daha sonra şurada bir boşluğum var. Oraya da sokuyorum. Tabii bu ipimi gezdiriyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. Daha sonra trabzanın içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra şuradaki boşluğa araya bir tane sık iğne yapıyorum. Gelen trabzanın içine 2 tane yapıyorum. Şu ipinizin düzgün geldiğine emin olun. Seyrek olmasın sık iğneleriniz. Trabzanın içine ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi burada diğer trabzanı atlıyorum. İki tane yapıyorum. Şimdi bakın şurada bir tane boşluğum var. Buraya bir tane yapıyorum. Şunu keseceğim artık. Şimdi diğer trabzana geçtim. Buraya da 2 tane yapıyorum. Şimdi diğer trabzana geçtim. İki tane yaptım. Şimdi şu araya yapacağım. Şöyle bakacağım. Şimdi trabzanın içine yapıyorum. 2 tane. Şimdi şu araya yapıyorum. Biraz uzatarak yapalım arkadaşlar. Şimdi trabzanın içine yapıyorum. 2 tane. Şimdi şu araya yapacağım. Şöyle birazcık uzatalım. Şu trabzanın içine yapıyorum 2 tane. Şimdi bakın şurada bir dönüş var. Bunun arasına şöyle biraz uzatarak bir tane yapıyorum. Şurada bakın fıstığın öncesinde küçük bir trabzanımız vardı. Oraya bir tane yapıyorum. Daha sonra geçiyorum diğer ilmeğe. Daha sonra diğer ilmeğe geçiyorum. Daha sonra fıstığın içine
yanındaki ilmeğe, yanındaki, yani şurası hafif yuvarlak olacak şekilde ayarlayın arkadaşlar. Bakın burada ne yaptım? Fıstıktan sonra ufak bir trabzan yapmıştık. Bir tane oraya, daha sonra diğerine geçiş yaptım. Şimdi her bir ilmeği takip ediyorum. Atlamıyorum. Fıstığın üzerine yapıyorum. Fıstığın yanındaki küçük trabzana bir tane yapıyorum. Daha sonra yanına geçiyorum. Daha sonra takip eden yere yapıyorum. Ve bakın şuraya kaydırma yapacağım. Burada ipimi kopartacağım. Yine aynı noktaya ve bir tane zincir yapıyoruz. Daha sonra şuraya şu şekilde takıp üzerine sık iğne yapıyoruz. Bu ipi de içine alıyorum. Şurası düzgün geldiğine emin olun arkadaşlar. İncecik olmasın orası.
Şimdi şuraya buraya geçtim. Biraz uzun çekmeye çalışın. Dolgun olsun burası. Şöyle yuvarlığa vermeye çalışın arkadaşlar. Bakın nasıl güzel yuvarlak oluyor.
Evet, bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şuraya bir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Yanındaki boşluğa bu şekilde kaydırdım. Şöyle el ütüsü yapalım. Şimdi bunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, sapımı da şöyle hızlıca göstereyim. Bakın siyah ip tercih ettim. Güzelce ayarladıktan sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yerde beyaz kalmayacak şekilde buradan girip buradan çıkıyorum. Bu şekilde yaptım yani. Zigzag şekilde yapmadım, onu söyleyeyim. Bazı çantalarımda o şekilde yapıyorum. Ama bunda bu şekilde daha iyi oldu.